Peygamber, insanlık tarihinin en önemli figürlerinden biridir. Peygamber, Allah tarafından seçilen ve insanlara ilahi mesajı iletmekle görevlendirilen özel kişilerdir. Bu kişiler, doğruyu yanlıştan ayırmak, insanları hak yola yönlendirmek ve ahlaki değerleri öğretmek için gönderilmiştir. Peygamberler, hem bir rehber hem de bir uyarıcı olarak toplumlarda derin izler bırakmıştır. Tarih boyunca farklı kültürlerde ve dinlerde peygamber kavramı insanlığın manevi gelişiminde kilit bir rol oynamıştır. Peygamber kelimesi Arapçada haber getiren veya elçi anlamına gelir. İslam inancına göre peygamberler Allah'ın vahiy yoluyla insanlara ulaştırdığı mesajların taşıyıcılarıdır. İlk peygamber Hazreti Adem, son peygamber ise Hazreti Muhammed'dir. Bu uzun zincirde Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa gibi isimler peygamberler arasında en çok bilinenlerden bazılarıdır. Her peygamber kendi döneminin koşullarına ve halkının ihtiyaçlarına uygun bir mesaj ile gelmiştir. Peygamberlerin temel görevleri arasında insanları Allah'a inanmaya davet etmek, tebliğ yapmak ve toplumu ıslah etmek yer alır. Peygamberler sadece bir mesaj ileticisi değil, aynı zamanda bu mesajı hayatlarıyla örnek kılan kişilerdir. Örneğin, Hazreti Muhammed'in yaşamı Müslümanlar için bir rehber niteliğindedir. Onun sünneti, yani sözleri ve davranışları, peygamberlik misyonunun en somut göstergesidir. Peygamberler, sabır, merhamet, adalet ve doğruluk gibi erdemleri temsil eder. Peygamberlerin bir diğer önemli özelliği ise mucizeleridir. Bu mucizeler, Allah'ın izniyle gerçekleşir ve peygamberlerin haklılığını kanıtlamak için birer işaret olarak sunulur. Hazreti Musa'nın denizi yarması, Hazreti İsa'nın hastaları iyileştirmesi veya Hazreti Muhammed'in Kur'an'ı getirmesi bu mucizelere örnek teşkil eder. Ancak peygamberlerin asıl amacı mucizelerle insanları etkilemek değil, onlara ahlaki ve manevi bir yol göstermektir. Peygamberler insanlık tarihindeki kaos dönemlerinde birer ışık olmuştur. Toplumlar zamanla yozlaşmış, ahlaki değerlerini kaybetmiş veya putperestliğe yönelmiştir. İşte tam bu noktada peygamberler devreye girerek insanları yeniden hakikate çağırmıştır. Peygamberlerin getirdiği mesajlar sadece kendi dönemleriyle sınırlı kalmamış, evrensel bir rehberlik sunmuştur. Örneğin Hazreti Muhammed'in veda hutbesi, insan hakları ve eşitlik konusunda çağlar ötesine hitap eden bir belgedir. Peygamberlerin bir başka dikkat çeken yönü, onların sıradan insanlardan seçilmiş olmasıdır. Onlar zenginlik, güç ya da statüye dayanarak değil, ahlak ve samimiyetleriyle peygamberlik görevine layık görülmüştür. Bu durum, peygamberlerin halkla iç içe olmalarını ve mesajlarını daha etkili bir şekilde iletmelerini sağlamıştır. İslam'da peygamberlik, inancın temel taşlarından biridir. Müslümanlar, bütün peygamberlere inanmakla yükümlüdür ve hiçbirini diğerinden ayırmaz. Ancak Hazreti Muhammed, peygamberlerin sonuncusu olarak özel bir yere sahiptir. Kur'an-ı Kerim, onun aracılığıyla tamamlanmış ve insanlığa son ilahi mesaj olarak sunulmuştur. Bu nedenle peygamberlik zinciri Hazreti Muhammed ile sona ermiştir. Peygamberlerin hayat hikayeleri Müslümanlar için hem bir ibret kaynağı hem de bir motivasyon unsurudur. Onların karşılaştığı zorluklar, sabırları ve kararlılıkları günümüzde bile insanlara ilham verir. Peygamberlerin yaşamları sadece dini bir bakış açısıyla değil, aynı zamanda tarihsel ve sosyolojik açıdan da incelenmeye değerdir. Eğer siz de peygamberler hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, Kur'an-ı Kerim'deki kıssaları okuyabilir ya da peygamberlerin hayatını anlatan güvenilir kaynaklara başvurabilirsiniz. Peygamberlerin hikayeleri her zaman için öğrenilecek bir ders ve alınacak bir ilham barındırır.